Her şey bir selamla başladı ve 3 günlük giden gelmez dağlarından kendimizi Türkiye'nin imar planı yapılan, Atatürk'ün maaşından yardım ettiği Antalya Aksiki köylerinde bulduk. Tabiatından tarihine hayatın nabzını tuttuk. Her adımda yeni bir şey öğrendik ve tarihimizden pek de bilinmeyen kesitlere şahit olduk. Hazırsanız başlıyoruz. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Geldiğimiz gibi burada 3 hilal ve Türk bayrağı bizi karşıladı. Güzel bir köy. Ben de duyunca ilk şaşırdım. Düğmeli evler varmış arkadaşlar. Neden yapıldığını buradaki insanlardan dinlemek istiyorum. Köyde ilk dikkatimi çeken hemen Atatürk büstü ve Türk bayrağı. Bayrakla zaten karşılandık. Atatürk gibi düşünüp Atatürk gibi yaşamalıyız. Süleymaniye Mahallesi Doğa ve Kültür Koruma Derneği. Çok da eskidir. Akseki'nin aşağı yukarı 51 mahallesi var. İkinci bizim köy. 800 senenin üzerinde tarihi var. Daha da geri yenemediler. Eski camide yaptılar araştırmayı, Çekül Vakfı. Tarihi Süleymaniye Camii'deyiz. Eşrefoğlu Camii'nde aynı dizayna sahip. Haftanın bir günü burada çarşamba günlerini namaz kılıyoruz. Ayın bir cumasında burada kılıyoruz. Peki çarşamba günü toplanıp namaz kılmanızın bir anlamı var mı? Cami açık tutmak. Camiyi açık Yani tutmak. herhangi bir özel güne He. bağlı. Biz aslında bir imam buraya, bir imam bir müezzin büyük camimize alma şeyimiz var. Ama devlete zarar olmasın diye bir tane imamla duruyoruz. Yani bir beraberliği yine korumak, Evet. cem olmak, bir olmak anlamında. Karşıdaki şimdi ağaçların ahşap çıkıntılar düğme diye geçiyor. Aslında hatıl onlar. Duvar yapılırken o dilme dediğimiz ahşapları yerleştirip ortasına çakıl dolduruyorlar. Hem sallantı, deprem vesaire zamanında koruyor hem de soğuk ve sıcağa karşı izolasyon sağlıyor. Aynı zamanda bölgeyle de özdeşleşmiş bir yapı. Peki bu kadar düzenli olmasının sebebi ne? Girişte ilk dikkatimizi çeken evlerin güzelliği, Şimdi şöyle, nizamlı. Akseki'nin 51 mahallesi var. 51 mahallesi her köy bir iş yapar. Çok ilginçtir. Mesela Yanköy, Değirmenlik orada sadece ve sadece %90'ı klişe matbaa işi yapıyor. Yanköy, Bademli Köyü. Burada Bademli Köyü'nde çiçek, yapay çiçek, kurutma çiçek, kaşık işi yapılıyor. Bademli Köyü'ne, yeni adıyla Bademli Mahallesi'ne geçiyoruz. Bölgedeki köylerin hepsi aslında baktığınız zaman bir video olur. Hepsinde çok güzel hikayeler var. Ben hepsini bir videoda göstermek istiyorum. O yüzden bu video bir tık uzun olabilir. Demin Samet abiyle de konuşuyorduk. Ya diyoruz ki ya abi insanlar köylerine ne kadar bağlılar ve bu bağlanma da bir bağlanma değil mi böyle hani cahilce kuru bir bağlanma, partizanca bir bağlanma değil. Böyle değer katmaya çalışıyorlar köylerine. Baksana abi evlere bak. Evlerin güzelliğine bak. Son zamanlarda gördüğüm en güzel köyleri geziyorum. Etrafta çöp yok. Abi yoldaki ışıklar falan değil mi? Güneş enerjili ışık yapmışlar. Ben de ilk defa öyle bir şey Evet, denk geldi. köye giderken köylerin Yani evler çok bakımlı. Eski evleri de tadilat yapıp onarmışlar. Bazıları tarihi eser gibi kalmış. bir de ya. Bu da galiba kardeşler ayrı ayrı 2-3 ev yapmış gibi. Evet, Hani sanki bir arsa. evet, villa Anadan yapmışlar. babadan kalma. Bak burada yine aynı şekilde kendilerine ait alanları da var. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hoş bulduk. Muhtarım sağ olun karşıladınız bizi. Güzel bir girişi vardı. Ben diyordum ya bizim bildiğimiz köyler sadece Toros arabası olur. Tezek kokar ama burası böyle evler, villalar, jipler kapıların önünde. Her yerden şarıl şarıl sular akıyor. Evet, çınar ağaçları. Bunlar asırlık, 100 yıllık. İlk başta aklımıza gelen kaşık değil mi? Hikayesi nedir muhtarım? Yıllardır atalarımızın geçimini sağladıkları şey. Her evde yaklaşık günde 10 deste kaşık yaparlardı eskiden. Ben biliyorum malcılık da vardı. Babam mesela 10 deste kaşığı yapardı. Deste demek 10 tane birinde. 100 kaşığı yaparlardı, işlerlerdi, kaldırırlardı. Mesleklerin geçim sahibi şeyi buydu bunların. Hangi ağacı kullanıyorlardı? Kara, şimşir. En iyi şimşirden olur. Oyun kaşıkları mesela. Oyun kaşıkları en güzel ondan olur. Bademli kaşığı, oyun kaşıkları. Bütün çevrelerden herkes kaşık almaya buraya geliyor. Böyle insanlarda bir sakinlik ve bir barış hali gördük. Benim gördüğüm gibi mi? Şu anda yazlık olarak kullanıyorlar millet ekseriyeti. Yaklaşık bizim burada kışın 150-200 kişi anca olur. Dediğiniz ki buraya köye İstanbul'dan her gün sefer var. Her gün sefer var. Otobüs seferimde Cevizli'nin sefer var. Buradan köylerin bütün yükünü hepsini alır. Ertesi gün oradan 8'de çıkar. Buradan 5'te çıkar, İstanbul'a çıkar. Köyden İstanbul'a. O kadar Her çok. gün yani bizim burada bazen 2 otobüs, 3 otobüs çıktığı günler var. Bayram sayesinde 3.
Bizim köyün %90'ı pastacı. Herkes pastacılıktan bulaşmıştır. Bir ben bulaşmadım, küçük bir karıştım. Onun dışında burada gördüğünüz bütün arkadaşlar pasta ustası. Ve hepsinin İstanbul'da pastaneleri var. Şu anda yazın araç koyacak yer bulamazsınız. 2000 lira kadar çıkar. Eskiden belediye olan bir köy burası. Ama köyümüzde bağlılık çok iyi. Biz cenazelerde İstanbul'dan otobüsler kalkar buraya geliriz. Bu şekilde toplu halde devam ediyoruz. Bayramlaşmalarımız kalabalık olur. Herkes sıla-i rahim yapmayı seviyor yani işin gerçeği. O yüzden memleketimizin o düzenli ev yapısı da biraz oradan kaynaklanıyor. Herkes şehirde çalışıp bizim genel amacımız ilk önce hani Kastamonulu bir pilot anlatıyor ya, çok paran olsa ne yaparsın, köyde ev yaparım diye. Biz ilk önce İstanbul'da ev almadan köyde evimizi yaparız yani. Ekonomik durum da anladığım kadarıyla İyi, ekonomik durumumuz iyi, bizim herhangi bir ihtiyacı olan Emeklilerin yok. çoğu Etibank'tan emekli. Bir de bizim bana göre en güzel şey, herkesin siyasi görüşleri farklı ama Atatürk'le, bayrakla %99.99'u sever. Burada onun haricinde bir şey bulamazsınız. Anladım. Sizi farklı kılan örf, adet, gelenek, düğünleriniz nasıl olur? Yani böyle diğer insanların burada böyle bir adet varmış diyebileceğiniz bir adetiniz var mı? Eskiden düğünlerimiz daha uzun sürüyordu ama artık yeni nesil biraz daha hem şehir dışından çok evlenme oluyor hem de biraz daha kolaya kaçıldı işin gerçeği. Düğünlerimiz artık çok eskisi gibi değil. Ama genelde son adetlerimiz şu şekilde. Perşembe günü saç vurulma dediğimiz bir olay var. Ekmek eğleniyor, yani ekmek yapılıyor köylü kadınlar tarafından. Cuma gün topluca köye bir yemek veriliyor akşamları düğünlerde. Çeyiz götürülüyor. Perşembe gün köy meydanında bir buğday dövdüğümüz bir yer var. Keşkek diyebileceğimiz aslında bazı yörelerde. Düğün çorbası yapmak amaçlı. Cuma gün yemekten sonra cumartesi gün akşam üzeri falan düğün başlar normalde. Erkekler genelde ya erkek evinin olduğu yerde, damat evinde ya da köy meydanında. Kadınlarımızsa köyümüze ait bir düğün salonu var. Şimdiki muhtarlığın olduğu. Orada yemekhanemiz var. Aynı zamanda düğün salonu orası. Kadınlarımız orada düğün yapıyor. Önce ayrı ayrı devam ediyor, sonra beraber orada eğlence olarak devam ediyor. Gelin alınıyor, sonra bir tur attıktan sonra erkek tarafına götürülüyor ama bu süreç içerisinde eğlence köy içerisinde tabii devam ediyor. Arap ve Fatma dediğimiz bir tanesini siyaha boyadıkları bir erkek, bir tanesi de kadın kılığına girmiş bir erkek oluyor. Hem ortamı coşturmak için hem de insanları eğlenceye dahil etmek için bir durum. Oynamayanları ayağa kaldırmak, eğlenceyi dozajını artırmak için yapılan bir durum. Kadın kılığına girmiş arkadaşımızı diğer arkadaşlar eğlence usulü kaçırıyor. Elinde sopası vesairesi olan o yüzü boyalı siyah olan kömürle boyanmış olan Arap dediğimiz arkadaşımız da eğlence nihayetinde onlara işte şakayla vuruyor falan, eğlenceye dahil ediyor. Aslında bu şekilde eğlencelerimiz ama son zamanlarda tabii bunları biraz daha böyle dışarıdan düğünler, Daha modern şeyler modern biraz oldu. daha. Çocukluğunuz burada mı geçti? Tabii. Yok. Tabii burada O zamanlar nasıldı? Yani bundan işte 30 yıl önce, çok 20 yıl güzeldi. önce. Bizim çocukluğumuz, benim çocukluğum 50 yıl önce. 50 yıl önce. 65 yaşındayım. Çok her şey daha güzeldi. Biz okulda talebede 150 kişiydik. Ya bir köyün talebesi 150 talebeydi. Çok Yani fazla. düşünebiliyor musun? Evet. Şimdi talebe yok. Beldede bile, aşağıda Cevizli'de bile lise kapandı. Yani 13 tane köyün talebeleri oraya gidiyordu. Şimdi sadece lise kapandı, ortaokul ve ilkokul. İleride o da kapanacak. Yani bu iş istihdamına bağlı. Yani Aile ilişkileri nasıldı çocukken böyle? çok güzeldi. İmkanlar bu kadar fazla değildi. İletişim yolları bu kadar. Okulda şu köşeden bakamazdık öğretmenlere. Öğretmen varsa burada, buradan geçemezdik. İmam dersen kahvede oturur, kahveye gelirdi imam. Kahvede oyun oynamak yok, imamın yanında oyun oynamak yok yani. Tavla oynamak yok. Öyle bir şey vardı. Eğer biz bir kavga edelim arkadaşla, gelirdi, benim babam ilk önce bana vururdu. Karşı tarafa kesinlikle bir şey demezdi. Babalarımız birbirine seslenmezdi. Terbiye öyleydi eskiden. Şimdi ama birinin çocuğunun kulağını çek veya kötü bir söz söyler. Gerçekten Farklı bir aşamaya geliyor. biz de uyduk yani. Sisteme. Büyük şehirlere uyduk. Her sene yaptığımız geleneksel tekke yemeğimiz var. Tekke yemeği. Uzun yıllardır yaparız. Ve orada demin Mustafa arkadaşımızın söylediği düğün çorbası halen yapılır tekke yemeğinde. Özel bir sütle, buğdayla yapılır. İşte kavurmamızı yaparız, pilavımızı, bütün şey ve sadece bizim köye değil. Akseki'nin bütün köylerine dolaşırız. Davetlilerimizi veririz. Bütün köylerden gelen olur. Geçen sene mesela 1000 kusur kişi vardı.
Bademli'nin 1500-2000 kişi oluyor yemeği. Yani böyle şeylerimiz de var. Köyün ismi nereden geliyor bu arada? Eski ismi Simyan. Simyan. Daha sonra Süleymaniye oldu. Simya'dan Simyan bu Simonlardan herhalde bu Mustafa daha geçmişte. iyi bilir bunu. Şöyle yani aslında net bir yere dayandıramıyoruz köyün Evet. isminin nereden geldiğini ama köyümüzde sipahi askerlerinin vesairenin olduğu kesin. Çünkü bizim burada Herse diye bir yaylamız var. Yine yukarıda Hadım yaylamız var. Bölgenin de en iyi yaylalarındandır bu arada. Rakım olarak da yüksektir Hadım yaylası. Herse yaylasında Süleymaniye sınırlarında olan bir aynı zamanda eski sipahilerden kalma Söyler Kalesi diye bir kalemiz var. Tarihini tam olarak bilemiyoruz. Çok eski, bu bölgenin en büyük kalelerinden bir tanesi. Sanırım halk kendi arasında Söyler demesinin sebebi belki yankı yapmasından karşılıklı, bizim çocukluğumuzda öyle anlatılırdı ama kendi sınırlarımızda ait, Süleymaniye'ye ait bir yayla orası da. Orada sipahi askerlerinin yetiştirdiği bilgilerimiz var. Çünkü bölgede şöyle bir şeyler var. Örnek veriyorum, Okluk Belediye, yani bu ok yapımında kullanılan vesaire diye düşünebiliriz. Sipahi askerlerinin köyünde olduğumuzu kesin o bu konuda. Bu tam olarak tarihini bilemiyoruz. Böyle net bilgi var elimizde. 1914 yılında bizim köyde telefon olduğu net. Bu köye elektrik 1980'de geldi. Ama 1914 yılında şu anda bizim müze olarak müzemiz var köyümüzde. 1951 yılında Yazıya bak. yazılan yazı taşa işlenmiş resmen. Muhtarım da burada okumuş. Oku da adam ol. Tabii ki oradaki adam cinsiyetçilikle alakalı değil. İyi yerlere gel. Okuyup bir yerlere gelmesi. Evet. Güvenli bir yermiş. Kamera için para toplanacakmış. Abi ne kadar? 500 bin lira mı demiştiniz? Şu anki şeyde 450 bin dört- liranın üzerinde diyorlar. 2 saatte toplanıldı. Ama biz para toplamak için toplantı yapmadık. Yapalım mı diye. Hani derler ya, kültüre sahip çıkmak, örfe, adete, eşyaya değer vermek. Burada tam olarak onu görüyoruz. Eskiden bunlar vardı. Bu eşyalar vardı. Bunların burada muhafaza edilmesi çok anlamlı ve değerli. Hepsinin hikayesi var bu eşyaların. Hepsi bir yerde kullanılmış. Yani hani derler ya, dili olsa da konuşsa. Şu anda öyle bir yerdeyiz ve sağ olsunlar, bugün ben böyle bir atmosferle karşılaşacağımı beklemiyordum. Yani biraz doğaçlama oldu bizim bu yolculuğumuz. Ama çok güzel insanlarla karşılaştık. Hocam çok sağ olun. Değerli bilgiler veriyorsunuz. Burada da eşya tabiri caizse dile gelmiş, konuşuyor. Burası 1914'te karakol olan binamız. Sonrasında ilkokul olarak kullanıldı. Yeni okulumuz yapıldıktan sonra burası eski okul olarak anıldı. Bina Çekül tarafından onarıldıktan sonra burayı müzeye çevirmeye karar verdik. Müzeye de çevirmenin en iyi yöntemi herkes kendi eşyalarını getirsin diye düşündük. Buradaki her eşya bir kişiden hediye. Örnek veriyorum. İşte bu üzerine bir de şahıstan. Tabii. İsmi yok. Burada tek parça ahşaptan oyma bir buğday kovanı. Burada dediğim gibi bütün Tam ona değinecektim. Ahşabı Evet. çok güzel işlemişsiniz. Hepsi Ahşap, evet. şiir gibi bir atmosfer aynı oluşmuş. zamanda işte biz gaz lambası deriz. Gaz lambası için özel yapılmış modeller, bölümler, Mataralar. her biri birbirinden özel. 7 yaşında. 7 yaşında dağ keçisi. 7 yaşındaydığını nasıl sayıyoruz? Her bir boğum 1 yaş oluyor. Aa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğuzhan vermiş. Bizim gelinlerimiz bu şekilde olurdu eskiden. Hatta bu Gülperi Doğan şu al benim kayınvalidemin. Alı o vermiş. Herkesten birer şey toplamışlar. Eskiden Gülizar gelinlik bu Başar şekilde. ablası. Evet. Ablası vermiş mesela. Şimdi bunun ismi duak. Bunun Duak. ismi Hı hı. ciak. Cia diyoruz. Eskiden gelinleri bu şekilde Bak süslüyorlardı. 3 özellikle etek. kına ve 3 gecesinde. etek. Kayınvalide vermiş benim. 3 etek. Buna da şuna paçıklı don deriz biz mesela. Gülsüm Girgin rahmetli ebe vermiş bir tane. Bu da Gülsüm. yine yöresel kıyafetlerden, bu da üç etekli diye geçer. Yöresel halkın, ninelerimizin, teyzelerimizin şimdi görmeyi özlemle aradığımız elbiseler. Kıyafetlerden Şimdi bir tanesi. eski teyzelerimiz, yaşlılarımız hala giyiyor ama tabii biraz daha moderne uydu. Aklıma gelen diğer sorulardan bir tanesi de, biz de zaten outdoor, kamp, yürüyüş için hem seyahat ediyoruz. Biraz daha tarzımız bu. Ama bu videoyla biraz daha böyle hem kültüre temas ettik, hem buradaki yaşayan insanlarla konuşma fırsatı bulduk. Biz gibi benim takipçilerim arasında da çok var. Yeni yürüyüş rotaları arayan, kamp yeri, yayla, işte su, bu tarzda yerler arayan insanlar var. Onlar buraya gelse burada nerelerde Yaylaya çıkabiliriz. kamp yapabilir? Şöyle, bizim köyümüzde zaten kamp yapılıyor şu an.
Antalya'da Ata Doğayıcılık Derneği var, kulübü. Aynı zamanda kulübün başkanı da bizim kendi köyümüzden Antalya'da esnaflık yapar. Her yıl Ağustos ayında izcileri köyümüze getiriyorlar. Köyümüzün girişinde konaklayabilecekleri bir yer var. Etkinlik alanlarımız var. Kamp kurabilecekleri de bir alan mevcut. Gelip buraya kamp için gezebiliyorlar. Muhtarımızın söylemiş olduğu yaylamız, Hadım Yaylamız, bu bizim bu bölgenin en büyük yaylalarından. Hem de kamp için çok daha uygun. Yaklaşık araçla ulaşabileceğiniz yol üzerinde 1920 rakıma kadar ulaşıyorsunuz araçla. Şu an burası 1300 rakım. 1900'den sonra yaklaşık bir 200-300 rakım aşağı indiğinizde yine araçla istediğiniz gibi gidebileceğiniz bir yer. Kamp alanına kadar. 300 dönümdü değil mi abi meydan? 250 dönümün üzerinde. 250 dönüm bir araziden bahsediyorum ve dümdüz. Efendim? 12 kilometre gider geliriz Yarım isterseniz. saat. Harika bir Yemyeşil yer. yonca o kadar güzel ki. Şöyle düşünün. Sular buz gibi. Akşam üşürsünüz ama üstünüze bir şey alın. Ya var, hepsi var. 250 dönümün içerisinde şöyle düşünün. 250 dönüm bir arazi ve 4 tarafı dağlarla çevrili. Stat gibi. Büyük bir stadyum gibi. Orada şifalı suyumuz da var bu arada. Yani gündüz gitmiş olsaydınız zaten iddiada bulunurdum ama Ağustos'un herhangi bir gününde, dediğiniz bir sıcak gününde çeşmede elinizle su içme şansınız yok diyebilirim yani. O kadar soğuk. O kadar soğuk. O kadar soğuk bir arazi. Köyden çok değerli isimler çıkmış. Yani hem ticaretle uğraşmışlar hem okuyup devletin belli kademelerinde görev yapılmış. Hem yurt içinde yurt dışında. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Çok insani olarak kendilerini aşmışlar. Cevizli köyüne geldik. Ya eskiden belediyeymiş. Zaten her yer dolu dolu. Burada güzel bir sokak varmış. Oradan geçmek istiyoruz. Buram buram kokuyor şimdi abi. Işığı da bir açtık mı? Organik ürünlere geldik. Buradaki bütün sabunlar bizim kendi yağlarımızla yaptırdığımız %100. Hiçbirinde herhangi bir kimyasal ya da ayçiçek yağı vesaire dahil hiçbir ürün katkısı yok. Ürünlerimiz şu anda 12 çeşit hali hazırda ürettiğimiz 200 çeşit ürünümüz var. Memleketimize istinaden isimlerimiz de kendimize özgü olsun dedik. Bir tanesi Toros setimiz var. Toros seti dediğimiz şu üst sıradaki ürünlerimiz. Bu bölgenin yağları. Ardıç var, nane var, sarı kantaron var, badem, lavanta ve kekik var. Şu şekilde sizi bir teşekkür yazısı çok karşılıyor. güzel. Bu Toros serisinin ürünleri. Hem tekli olarak alabiliyorsunuz hem de set halinde alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Akdeniz serisi var. Akdeniz serisinin yağlarımız da daha ziyade Akdeniz bölgesinde, Güney Akdeniz yetişen ürünlerimiz. Bitkileri Nedir farklı bunlar? farklı değil mi bu? Tabii tabii. Bu arada bu sepetimiz de Cemal ne kadar güzel. Bademli köyünden bir amcamız yapıyordu bu Vay sepeti. şuna bakar mısınız ya? %100 sadece sepetten oluşuyor. Herhangi bir şey yok. Telle bağlama sistemiyle yapıyor. Bunu amcamız vefat etmeden önce ben kendi müşterilerime hediye paketlerini bundan yapıyordum. Hadi ya. Bu Özel bir koku taşı. Nasıl Koklayabilir miyim? kullanılıyor? Şuradan hemen deneyelim. Şöyle yapıyoruz. Emici de bir. Bakın şimdi. Lavanta yağını damlattım. Odada bırakıyorsun abi değil mi ya? Odada bırakıyorsunuz. Sabah kalktığınızda kendinize inanamıyorsunuz. Buna emin olun. Hangi yağ abi? Lavanta yağı. Lavanta, evet ya lavanta. Biberiye saç dökülmelerine karşı çok iyi. Kekik yağı özellikle korona döneminde en büyük şifa kaynağı. Bu eczane gruplarına koyacağımız ürün bu arada. Buradaki QR kodu okuttuğumuz zaman bütün yağların hangi işe yaradığı ile ilgili Genel bilgiler. bilgilerini yapacağımız bir sistem kurduk. Aslında burada bizim çok da bir beklentimiz yok. Biz amacımız memleketimize bir katkı olsun. Burada bu işe başlayalım. Hikayemizin bir başlangıcı olsun. Bu bölgede biraz daha tarımı kuvvetlendirmek. Ben aynı zamanda salep üreticiliği de yapıyorum kendi çapımda. Amacım şu. Bu bölgede kekik lavanta tohumlarını, fidelerini halkımıza ücretsiz verelim. Onlar üretim yapsınlar. İsterlerse ben ücretsiz onlara fide vereceğim ama şayet uygun görürlerse bize satabilsinler. Hem kendileri gelir elde etsin, hem topraklarımız boş kalmasın, hem de bir katma değer elde edelim. Bugün videoya başlarken konunun buraya gelebileceğini kesinlikle düşünmüyordum. Antalya, Akseki'deyiz. Cevizli Mahallesi'ni gezeceğiz. Karabük Safranbolu'ya anımsattı biraz bana buralar. Kendi yerlerini, mahallelerini seviyorlar. Çınarların altında çeşmeler, işte o köy kahveleri. Canlılığını korumuş. O yüzden çok güzel. Ve burada da Akseki'den adlı bir marka var. İlerleyen zamanlarda muhtemelen çokça görürsünüz. Cevizli'nin tam göbeğinde. Toroslar'da gezdik, gördük. Bitkiler gördük, şifalı bitkiler gördük. Ve o gördüğümüz bitkilerin yağ olmuş hali, sabun olmuş hali, koku olmuş hali kutuya girmiş ve burada
satışa çıkıyor. Mustafa abiyle zaten bize bölgeyi gösteriyordu. Buradaki insanlar, özellikle bizim tanıştığımız insanlar, vizyon sahibi insanlar. Gerçekten değer katmaya çalıştıkları, amaçların para olmadığını, bir şeyleri başarmaya çalıştıkları çok belli. Biz bunu bu yolculukta hissettik. Cevizli'yi gezmeden de önce burayı göstereyim dedim. Ve geldik düğmeli evlere. Evet, düğmeli evler. Şimdi her köyde muhtarlarla bir röportaj yaptık. Ama özellikle burayı görmek istedik ve tabii senin ağzından dinlemek isteriz abi. O zaman şu evin önüne gidelim. Evet, burası Antalya Aksek ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi. Düğmeli evler, Türkiye'de birçok düğmeli evler var ama Cevizli farklı. Neden farklı? Çünkü bizim düğmeli evlerin projesinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Türkiye'nin ilk mimari sokak projesinin olduğu yerde Cevizli'dir. Cevizli 1933'te bizim halkımızın Cumhuriyet 10. yılında Cumhuriyetimizin bayramını kutlarken bir samanlıkta bir yerde yanlışlıkla çıkan bir ateşten dolayı Cevizli'nin %60'ı yanıyor. Ve bu mecliste tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'e haber ediliyor ve Mustafa Kemal Atatürk duygulanıyor. Diyor ki benim vatanımda, benim toprağımda bir yer yani bitmemeli diyor ve cebinden 1000 lira para veriyor. Hemen diyor inşası başlasın Cevizli'nin diyor. İnşaat başlıyor, tabii ki o para yetmiyor 1000 lira o günün şartında. Meclisten 25.000 lira daha ödenek çıkartıyorlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk diyor ki madem ki bunu yapıyoruz tam yapalım diyor ve Türkiye'de şehirlerden sonra mimari sokak projesi ki bizim mahalle sokak aralarımız hep geniştir. İlk yapılan yer Cevizli'dir. Nüfus çapında en küçük yer, mimari projede yapılan yer, öyle de bir özelliğimiz var. Cevizli'dir ve bizim düğmeli evler, cumbalı evlerimiz ondan sonra yapılmaya başlanıyor ve şu an hala 59 tane koruma altında evlerimiz vardır. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bu evleri görmek için geliyorlar. Sokaklarımızı görmek için geliyorlar. 2000 yıllık Kakray antik kentimiz var. Onu görmek için geliyorlar ve artı Fatih Sultan Mehmet Han'ın kolası, Yüzbaşı, Sarışeh Hüseyin Efendi'nin türbesi de Cevizli'dedir. Onu ziyaret etmek için de geliyorlar. Öyle özellikli, bambaşka. Bana göre Türkiye'nin en güzel köyü, en güzel mahallesidir. Doğa burnumuzun dibinde. Giden gelmez hemen arkamızda. Daha ne olsun ki her şey var. Yaban keçisi var. Ticaret demek akseki demek. Akseki demek ticaret demek zaten. Dostlar derler ya her köşesi ayrı güzel. Yani biz bir güzelliği sindiremeden bir diğer güzelliğe geçtik diyebilirim. Ve burada da dere kenarında çok güzel bir kahve. Şurada oturacak yerler var. Karşı tarafta cami. Burada balıklar yüzüyor. Bu tarafta abi demin fotoğraflar gösterdi. Dağ tekeleri, dağ keçileri. Buralarda kapıların önüne kadar geliyormuş. Şimdi köyde eski bir cami var. Oraya geçiyoruz. Abimizin anahtarını gösterebilir miyiz abi şöyle? Şehrin anahtarı gibi. Evet, şehrin anahtarı gibi. Yani her kapı açılıyor ve herkes kendi yöresini, kendi köyünü, mahallesini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kimse eğrilmiyor yani. Teyzemin çok tatlı konuşması vardı. Mikrofonu uzatamadım çünkü biraz uzaktaydı. Ama ona rağmen çok tatlıydı böyle konuşması. Evet, bu binanın tarihçesi. 325 sene önce. Depo olarak kullanılıyordu. Sonra burayı şey yaptı, tadilat yaptırdı, mahalleleri yaptı. Sonra burada yaz Kur'an kursu öğrencileri uzun süre eğitim gördü. Bilgisayar vardı, sinevizyonu vardı, her şey vardı. Şimdi gene yazın geliyor, Perşembe gün geliyor. Gene burayı bir faaliyeti geçirir. Video başında söylemiştim ya size, bir selam bin kapı açar diye. Onu yaşayarak gördük. Ve aslında kültürümüze, örfümüze, adetimize, fanına, misafirperverliğine şahitlik ettik. Ve bu güzel köyün yaylası olan Hadım Yayla'da gökyüzünü seyrederken uykuya daldık. Şifalı suyundan içtik, yaylalarında özgürce koşuşturduk. Dünyayı ve ülkemi gezmeye devam ediyorum. Değerli yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecek, o yüzden abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.